Ruh nedir? Merhaba. Umarım iyisinizdir ve bana bir kez daha katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Mari Sıvaru. Ruh kelimesi, özellikle Hristiyanlık ve Katoliklikten gelen ağır bir dini çağrışım taşıyor ve bu da grubumun mesajlarının anlamını veya yorumlanma şeklini yanlış bir şekilde değiştirebiliyor. Videolarımda ruh kelimesini kullanıyorum çünkü insanların büyük çoğunluğu tarafından anlaşılması ve ilişki kurulması en kolay kelime bu. Ancak bu kelimeyi tüm dini çağrışımlardan veya ekstra anlam yüklerinden arındırılmış olarak kullanıyorum. Ruhun ne olduğuna dair bu yorumlama sorununu önlemek için seleflerim, özellikle de Sofia, Adma veya Katra kelimelerini de kullanıyor. Ancak esasen hepsi de ruh kelimesine verdiğim anlamla aynı anlamı taşıyor. Bu kelimeyi geçmiş videolarımda bir süredir kullanıyorum ve gelecek videolarımda da kullanmaya devam edeceğim. Bu nedenle ne olduğunu açıkça tanımlama ihtiyacı görüyorum ve bu tanım gelecekte aksini belirtmedikçe veya tanımlamadıkça adma ve katra kelimelerini de kapsayacaktır. Daha önce de açıklandığı gibi, her şey kaynaktır ve her şey bilinçtir. Maddi dünya bile bilinç tarafından tekil ve kolektif bir şekilde tezahür ettirilmektedir ve işte ruh burada devreye girmektedir çünkü bu kadar çok şeyi tezahür ettirebilen bu tekil bilinç noktası bugün tanımlamaya çalıştığımız şeydir. Asıl kaynağın ne olduğunu tanımlamak kendi videosunu hak etse de, onu birkaç kelimeyle tanımlama şeklim, alternatif zaman çizgileri ve paralel evrenler de dahil olmak üzere, tüm zaman ve mekanın dışında bir bağlamda var olmuş, var olan ve var olacak her şeyi içeren büyük birliktir. Her şeyi içerir, dolayısıyla her şey onun bir parçası olduğu için tüm dualite kavramlarını da çökertir, öyle ki tanımlanması bile imkansızdır ve tüm girişimlerimiz her zaman onun ne olduğunun altında kalacaktır. Kendi varlığının farkında olan saf bilinç olduğu da söylenir. Geniş bir şekilde, bu sonraki ifadeyi yalnızca tanımlayıcı bir şekilde kullanacak olursak, dini yükü olmadan kaynak, Tanrı'nın zihni olacaktır. Bir şeyi tanımlamak için, onu olmadığı şeyle karşılaştırmanız gerekir ki kaynak söz konusu olduğunda bunun imkansız olmasının nedeni de budur. Ruh, kaynağın kendisini tanımlama girişimidir. Diğer pek çok kişinin ruhun ne olduğunu tanımlamaya çalıştığı gibi, ruh kaynağın holografik bir parçasıdır. Holografik, orijinali tanımlayan tüm özellikleri ve her şeyi korumaya devam eden bir şeyin daha küçük bir parçasıdır. Bu kavram için bir sonraki örneği kullanacağım. Elimizde porselen bir vazo olduğunu düşünün. Bu bir bütündür ve mükemmeldir. Sonra vazoyu düşürüyoruz ve büyüklü küçüklü yüzlerce parçaya ayrılıyor. Bu parçaların her biri orijinal vazonun sadece bir parçası ya da parçaları olacaktır. Ancak her biri orijinal vazoya uymayan farklı bir şekle sahip olacaktır. Hepsi farklıdır, ancak daha büyük parçalar söz konusu olduğunda, vazo tamamlandığında nereye yerleştirildiklerini hala belirleyebiliriz. Şimdi holografik bir şekilde kırılacak bir vazo hayal edin. Yine elimizde eksiksiz bir vazo vardır. Tektir ve mükemmeldir. Sonra yine vazoyu düşürüyoruz ve büyüklü küçüklü yüzlerce parçaya ayrılıyor. Ancak bu sefer, bu yüzlerce parçanın her biri, tüm özellikleriyle birlikte orijinal vazonun tam bir kopyasıdır. Yani artık elimizde irili ufaklı yüzlerce küçük mükemmel vazo bulunmaktadır. Bunların her biri orijinal büyük vazonun holografik bir parçası olacaktır. Bir ruh da kaynağın holografik bir parçası olacaktır. Bir ruhun kaynağın daha küçük bir parçası olduğu söylenmiştir. Ancak bilinç tüm uzay, zaman ve tüm boyut kavramlarının dışındadır. Dolayısıyla eğer bir ruh onun mükemmel bir parçasıysa, tüm niteliklerini muhafaza etmelidir. Bu nedenle, o da tüm uzay ve zaman kavramlarının dışındadır. Sonuç olarak, bir ruhun kaynağın daha küçük bir parçası olmadığını kuvvetle iddia ediyorum. Daha küçük kelimesinin burada hiçbir önemi yoktur. Ruh, tüm özellikleri ve onu tanımlayan her şeyle birlikte kaynağın kendisidir. Sadece tek bir kaynak olabilir, mutlak olan, ama biz etrafımızda pek çok ruh olduğunu algılıyoruz. Peki onlar nedir? Zaman, son videomda açıkladığım gibi, bilinçli olmanın ve düşünmenin farkında olma eyleminin bir alt ürünüdür.
Kavramın kendisi ve ne olduğu farkındalığın kendisi tarafından manipüle edilebilir. Diğer tüm insanlar ve ruhu olan diğer her şey kaynağın kendisidir ve onun bir parçası değildir. Düşünen ve farkında olan her birimiz kaynağın kendisiyiz, dolayısıyla gözlemleyen bilinçli özne olmayan diğer herkes de kaynağın kendisidir. Bizim dışımızda başka biri olarak gördüğümüz diğer her kişi, kendi fikir ve düşüncelerinden türetilmiş zaman kavramını üreten kaynağın bakış açısından zamanın başka bir anında yine bizleriz. Hepimiz biriz. Dışarıda görebileceğimiz her yürüyen beden ruhu olan biri olmak zorunda olmasa da, asıl soru bunların her birinin gözlemleyen ve dolayısıyla bir ruh olan sizin için ne anlama geldiğidir. Ben ruhu kaynağın zihnindeki fikirler ve bağlılıklar grubu olarak tanımlıyorum. Hepimiz kaynağın hayal gücünün parçaları, bir oyundaki karakterleriyiz. Her birimiz yalnızca kişisel gerçekliğimizin değil, aynı zamanda gerçekliğin kendisinin de nihai yaratıcısıyız. Her birimizi, niteliklerimizi ve kalitelerimizi tanımlayan şeylerle sınırlıyız. Ancak bunlar yalnızca sahip olduğumuz ve değer verdiğimiz fikirler ve kavramlardır. Çünkü kendimizle ilişkilendirdiğimiz kişiyi, bireyi oluşturur ve şekillendirirler. Kim olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi, dolayısıyla bizi neyin sınırladığını tanımlayan tek şey, kaçınılmaz gerçeklikler olduklarını düşünecek kadar bağlı olduğumuz bir grup fikirdir. İşte bu nedenle zihnin sınırlayıcı egobenlik kavramından özgürleşmesi aydınlanmayı doğuran şeydir. Bilinçli ve farkında olan her birimiz kaynağın ta kendisiyiz, onun bir parçası değiliz ve kesinlikle kaynaktan başka bir şey de değiliz. Başka herhangi bir kişiden ya da kaynaktan farklı bir şey ya da biri olma kavramı zihinlerimizdeki bir yanılsamadır. Kaynağın zihni, aynı anda birden fazla dikkat noktasını bir arada tutma yeteneğine sahiptir ve bizler de bu dikkat noktalarından her biriyiz. Benzerlikte diyorum çünkü kaynağın kendi bakış açısından, tüm bu dikkat noktalarının da en genişletilmiş bakış açısından tek bir dikkat noktası olduğundan oldukça eminim. Biz kaynağız ve bu sınırlı bedenlerde ve bizi bireyler olarak tanımlayan sınırlı kavramlar grubunda olduğumuzu düşündüğümüz kişi, yani egobenlik kavramımız, kendi zihnimizdeki bir kurgudan başka bir şey değildir. Her birimiz kaynağın varoluş dediğimiz, yaşam dediğimiz oyunun içinde farklı seçimler ve farklı dikkat noktaları ortaya koymasının sonucuyuz. Bizler kaynağın ta kendisiyiz ve yukarıda da açıkladığım gibi kaynak tanımlanamaz, ruh da böyledir. Nihayetinde bunların hepsi açıklanamaz olanı tanımlamaya yönelik beyhude çabalardır. Hiçbir kavram ve hiçbir sözcük bu kadar karmaşık ve bu kadar muhteşem bir şeyi tanımlayamaz. Ruhunuzun ne olduğunu tanımlamanıza gerek yok, sadece kim olduğunuzu deneyimliyorsunuz ve sadece sözsüz ilahi farkındalıkta bir olduğunuzu biliyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kendinize iyi bakın, oradaki güzel insanlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Sevgilerimle. Mari Sıvaru.